Tipler silindiri oldukça uzun ve ağır bir silindir olmakla beraber kendi dikey ekseni etrafında dönmektedir. Bu dönme sayesinde kafes kayması etkisi oluşturmakta ve kapalı zaman benzeri alanlar meydana getirmektedir. Oluşan bu kapalı uzay zamansal döngüler sayesinde geçmişe yolculuk mümkün olmaktadır. Tipler silindiri oluşturmanın yolu ise mühendislik açısından oldukça problemlidir. Öncelikle elimizde en az yaklaşık olarak Güneş'in kütlesinin 10 katı büyüklüğünde bir kütle olması gerekir. Ve bu kütle sıkıştırılarak ve yuvarlanarak süper yoğun bir silindir haline getirilmelidir. Bu silindiri aslında kara deliğe denk bir yapıya sahiptir. Ardından silindirin kendi ekseni etrafında dakikada 1 milyon dönüş yapması gerekmektedir. Bir gözlemci bu silindir etrafında spiral bir yörüngede hareket ederse kendisini kapalı zamansal döngünün içerisinde bulur. Frank Tipler, dönen silindirler ve global nedenselliğin ihlali olasılığı üzerine yazdığı makalesinde bu konuyu ayrıntılarıyla izah etmiş ve derinlemesine irdelemiştir. Silindirin dönmesi sonucu oluşan kafes kayması etkilerinin meydana getirdiği uzay zaman burkulması, silindirin yakınındaki objelerin ışık konilerinin kendi eksenleri etrafında dönmesine ve uzay zaman diyagramında zaman ekseninin geriye dönmesine sebep olur. Kapalı zaman benzeri döngüler Lorentz manifoldunda da ifade edilirler. Zamanda geriye gitmenin yolu bu şekilde bir uzay zaman eğrisi oluşturmaktadır. Genel görelilikte Kerr vakumu olarak dönen kara deliklerin modeli ve Van Stockum tozu, dönen sıvıların silindirik simetrik konfigürasyonları şeklinde çözümleri vardır. Pratik olarak tipler silindirine dayalı bir zaman makinesi yapmanın belirli sınırlamaları vardır. Genel göreliliğe göre düşük enerji koşullarını sağlayan sınırlı bir bölgede, eğer bu bölge negatif enerjiye sahip olan bir egzotik madde içermiyorsa zaman makinesi yapmak imkansızdır. Tipler silindiri ise kendiliğinden bir negatif enerji içermemektedir. Tiplerin orijinal çözümü ise bu silindirin sonsuz olması gerektiğidir. Bu pratikte mümkün olmasa da mümkün olan başka bir çözüm daha vardır. Eğer silindir sonlu boyutta olup yeterince hızlı döndürülürse kapalı zaman benzeri döngüler oluşabilir. Pozitif enerji yoğunluğuna dayalı bir zaman makinesi yapmak imkansızdır. Stephen Hawking bunu makalesinde kronoloji koruma konjöktürü olarak izah etmiştir. Buna göre sebep-sonuç ilkesi sınırlı bir uzay zamanda sonsuz eğri tekillikler olmadan da ihlal edilmektedir. Cauchy olay ufkuna meydana gelmekte ve bu bir veya daha fazla kapalı sıfır geodeziyi içermektedir. Eğer nedensellik ilkesi ihlali kompakt olmayan başlangıç yüzeyi tarafından gelişiyorsa ortalama zayıf enerji şartları Cauchy ufkunda ihlal edilmelidir. Tipler silindiri ve büyük baba paradoksuna bakalım. Tipler silindiri CDC ile çalışan, yani kapalı zaman döngüleri yaratarak geçmişe yolculuğa izin veren bir zaman makinesidir. Ancak çalışması için ya sonsuz uzunlukta bir silindir olmalı ya da negatif enerji, egzotik madde ile çalışmalı. Einstein'ın 1915'te görelilik teorisini yayınlamasının ardından tipler silindiri 1924 ve 1936 yıllarında sırasıyla ve birbirinden bağımsız olarak Cornel Lanczos ile William Jacob van Stockum'in yaptığı genel görelilik hesaplamalarında ortaya çıktı. Düşünün ne zamanlardı? 1905-1945'te kuantum fiziği geliştirildi ve insanlar görelilik teorisinin çözümlerinde zaman yolculuğuyla kara deliklerin, hatta solucan deliklerinin izlerini buldular. Ancak tipler silindirinin kapalı döngülere yol açtığını bulmak için 1974 yılına dek beklemek zorunda kaldık. O yıl Frank Tipler silindirin CTC yarattığını buldu ve tarihin en ilginç zaman makinesine adını verdi. Peki tipler silindiri nasıl çalışıyor diye sorabilirsiniz. Sonsuz uzunlukta olan bir silindir alın. Kütlesi olacak ve bunu
uzun ekseninin üzerinde çevirin. Böylece silindirin sonsuz mesafede sonsuz ama yerel olarak sonlu olan kütlesiyle çerçeve sürüklenme etkisini yaratın. Tıpkı kendi çevresinde dönen bir kara delik gibi, ki doğadaki bütün kara delikler kendi çevresinde döner, uzay zamanı mikserde pasta hamuru karıştırır gibi bükün. Bu vortex etkisiyle uzay zamanı öyle bir bükersiniz ki ışık ışınları halka şeklinde büküp CTC'ye dönüştürürsünüz. Böylece geçmişe yolculuk edilebilir ve büyük baba paradoksu ile yüzleşebilirsiniz. Şimdi burada büyük baba paradoksunu da sorabilirsiniz. O da şöyle bir şey. Siz geçmişe yolculuk ettiğinizde, atıyorum bunu Stephen Hawking öne sürdüğü için söylüyorum. Direkt kısasını anlatacağım. Geçmişe yolculuk edip büyük babanızı öldürdüğünüzde sizin de varlığınızın yok olacağı üzerine bir paradoks bu. Kısası bu şekilde. Tipler silindiri çalışıyor mu diye sorabilirsiniz. Pratikte hayır. 1990'ların başında Stephen Hawking genel görelilik teorisini inceledi ve uzayda hem sonlu büyüklükte olan hem de zayıf enerji koşuluna uyan bir zaman makinesi yapamayacağımızı ispatladı. Zayıf enerji koşuluna göre evrende negatif enerji içeren madde yoktur. Evrenin hızlanarak genişlemesinden sorumlu karanlık enerji negatif enerji değil, negatif basınç içerir ve madde değildir. Şimdi laboratuvarda test etmek için bebek evren yaratacak kadar güçlü bir uygarlık olmadığımıza göre sonsuz büyüklükte bir silindir de üretemeyiz ki sonsuzluk söz konusu ise bunu gelecekte yapabileceğimiz de şüphelidir. Hawking ise tipler silindirini yanlışladı ve evrenin her yerinde pozitif enerji varken sonlu tipler silindiriyle zamanda yolculuk edemezsiniz. Ya sonsuz olacak ya da negatif enerji içerecek dedi ve bunu gösteren sonuçları 1992'de yayınlanan Kronoloji Korunma Konjüktürü makalesinde paylaştı. Evet, tipler silindiriyle zamanda yolculuk dedik ama yapamayacağımızı da öğrenmiş olduk. Tipler silindirini bir kitapta karşılaşmıştım ben. Detaylı olarak bahsetmiyordu içeriğini ama böyle bir durumun olduğunu az çok böyle bahsettiği için özellikle araştırma olarak aldım kendime. Ve araştırma sonucunda da böyle bir tipler silindirinin yapımının aslında mümkün olamayacağını gördüm. Size de okuduğum makaledeki gibi. Zamanda yolculuk konusu benim çok ilgimi çeker. Belki birçoğumuzun ilgisini çekiyordur. Ama hani mantıken baktığımızda geleceğe değil de sanki geçmişe yolculuk yapılabilir. Ama tabii yolu yordamı ne olur onu ilerleyen dönemde bilimin gelişmesiyle görebiliriz diye tahmin ediyorum. Çünkü geleceğe şöyle bakabiliriz. Yani uzayda bir yıldıza ya da uzak bir cisme baktığımızda aslında onun önceki konumuna bakıyoruz. Yani buradan Jüpiter'e baktığımızda bile Jüpiter'in belli bir uzaklıktaki önceki konumunu görüyoruz. Ya da en basit örneğini vereyim, bize en yakın ve sürekli gördüğümüz. Biz Güneş'e baktığımızda onun 8 dakika önceki halini görüyoruz aslında. Işığın bize ulaşmasından kaynaklı bir durum. Yani bu da zamanda yolculuğun aslında geriye doğru yapılabileceği mantığını çıkartıyor ortaya. Ben öyle düşünüyorum, en azından öyle söyleyebilirim. Bu bilimsel bir şey değil, benim kendi şahsi düşüncemdir. Bu şekilde zamanda yolculuk yapılabilir ama tabii ışık hızını aşmamız gerekiyor bunu da yapmak için. Yani birçok teori var zamanda yolculukla alakalı. Özellikle ben bu tarz teorileri de sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Var yine böyle paylaşabileceğim çeşitli teoriler. Onları da zamanı ve yeri geldikçe sizlere kanalımda paylaşacağım. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.